Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bu pandemi döneminde herkes evdeydi ve yeterince şekerli, unlu, yağlı gıdalar tüketmeye devam ettik. Ama ben bugün size yağsız, unsuz, şekersiz muhteşem bir hurmalı tart tarifi vereceğim. Hadi gelin hep beraber bu tarifi yapalım. Evet arkadaşlar, bunun için malzemeler gördüğünüz gibi tahin, kakao, pekmez, bal, ceviz, cennet hurması ve Hindistan cevizi ve olmazsa olmaz yumurtadan oluşuyor. Yani gördüğünüz gibi o kadar vitaminli şeyler koyacağız ki içerisine çocuklarınıza yedirin ve böylece günlük proteinlerini, vitaminlerini almış olacaklar. Siz de aynı şekilde 2 tane yumurtayı kırıp iyice çırpacağız arkadaşlar. Zaten tarifimizde şeker yok, un yok ve yağ yok. Ve çok lezzetli bir hurmalı tart kek yapacağız arkadaşlar. Tart kalıbı olmasına gerek yok. Herhangi bir kalıpta da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi yumurtayı iyice böyle köpük haline gelene kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Sonrasında diğer malzemeleri ekleyeceğiz. İstediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Sıra hiç önemli değil. Ben kafama göre eklemeleri yaptım. Ama siz de kafanıza göre yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi tahinim var. 3 yemek kaşığı kadar tahinim var. Tahin hurmaya çok yakışır biliyorsunuz. Normal şartlarda hurmayı ben üzerine tahin gezdirip üzerine biraz da ceviz koyup öyle yerdim. Oradan aslında bir fikir oldu bana. 3 yemek kaşığı da gördüğünüz gibi kakao var. Bunu nasıl tüketebilirim diye düşünürken aklıma bu tart geldi. Zaten bu tamamen benim tariflerimden. O yüzden başka bir yerde bu tarifi bulmanız mümkün değil. Vanilya koydum. Bu tercihen. Yani vanilyayı tercihen kullanabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı kadar karbonat koydum. Zaten unumuz olmadığı için çok da gerek yok. Az bir karbonat koydum. 1,5 su bardağı Hindistan cevizi koydum arkadaşlar. Baharat olarak satılıyor biliyorsunuz ve ben evde mutlaka bulunduruyorum. Bakın dolu dolu bir yemek kaşığı bal. Ben bunu daha önce söylemiştim. Böyle evde şekerlenmiş balınız varsa eğer kahvaltıda tüketemiyorsanız bu tarz şeylerde kullanıyorum. Genelde keklere falan koyuyorum. Gördüğünüz gibi yarım çay bardağı da pekmez var arkadaşlar. Zaten içerisinde yok her şey var. 3 adet hurmam vardı. Hurmamın yarısını ekliyorum. Yani 1,5 hurma koyuyorum ya da 2 hurma koyun. Bir hurmayı tartın üzerine sos olarak yapacağız. O yüzden onu ayarlayın arkadaşlar. Ben yaklaşık 1,5 hurmayı iç kısmına koyacağım. Yani kekin içerisine koyacağım. 1,5'unu da üzerine. Yine cevizimden de biraz ayıracağım. Çünkü üzerinde ceviz yine çok yakışacak. Böyle ağzımıza diri diri cevizlerin gelmesini istiyorum. Cevizlerin 3'te 2'sini koydum. Ceviz miktarını yine siz kafanıza göre ayarlayabilirsiniz ama yaklaşık bir 10 adet ceviz vardı burada. Ve sonrasında karıştırıyorum. Yaptığım tek şey bu arkadaşlar. Karıştırdıktan sonra kalıbımı yağlayacağım ve kalıbıma koyacağım. Ne un var içerisinde, ne şeker var, ne yağ var. İnanın o kadar lezzetli olacak ki gidip gelip hemen bir dilim yiyebilirsiniz. Ve bu zaten yaklaşık 3-4 gün tezgahın üzerinde bekleyebilir ya da dolaba koyabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şöyle kahvelerinizin yanına bir dilim yerseniz nefis olur arkadaşlar. Buna benzer tariflerim benim diğer tariflerim var. Yani yağsız, unsuz, şekersiz tariflerim var. Yine YouTube kanalıma bakıp kanaldaki yüklü videolara bakarak diğer tariflerimi de uygulayın derim. Bu tarz tariflerim var çünkü. Evet, kalıbımı yağladım. Yağı bir tek zaten kalıbı yağladığımda koyuyorum. O kadar. Siz yine kullanmak istemiyorsanız yağlı kağıt koyabilirsiniz. Ama bu tart kalıbı olduğu için mecburen yağladım. Gördüğünüz gibi harcı içerisine koyuyorum. Sonrasında arkadaşlar 170 derecede, böyle çok hızlı pişmesini istemiyorum. 170 derecede yaklaşık böyle kontrollü bir şekilde 15-20 dakika pişireceğim ama lütfen fırına göre değiştiği için siz kontrollerinizi yapın. Ben kürdan yardımıyla kürdanı batırıyorum. Eğer kürdana böyle malzeme çok bulaşmıyorsa piştiği anlamına geliyor. Zaten renginden de anlarsınız. Evet, muhteşem bir dokusu oldu. Gördüğünüz gibi içerisinde un olmadığı halde gayet güzel bir kıvam aldı. Spatula'dakileri de alıyorum. Benim için bunlar çok kıymetli. Çünkü lezzeti o kadar güzel oluyor ki her dilimini
mükemmel bir şekilde tüketeceğiz. Kahvenin yanında çok güzel olacak. Misafirleriniz rahatlıkla tüketecek arkadaşlar. Evet, şunu bir salladıktan sonra fırına veriyorum. Biraz önce söylemiştim, 170 derecede yaklaşık 15-20 dakika pişecek. Ve bu arada yine böyle bir yarım yemek kaşığı kadar balı kalan hurmamın içerisine koyacağım ve blenderdan böyle bir geçireceğim. Çünkü iyice püre haline getirmek istiyorum. Bunu tartımın sosu yapacağım çünkü arkadaşlar. Sonrasında içerisine cevizimi de ekleyeceğim ve tart sosum hazır olacak. Bu pişirmeye gerek yok. Zaten biliyorsunuz hurma çiğ olarak çok lezzetli bir meyve. Ve böylece kış meyvesini de değerlendirmiş oluyoruz. Gerçekten bol bol tüketmenizi tavsiye ederim. Çünkü hurmanın birçok faydası var. Burada saymakla bitmez, zamanımızı alır. Mutlaka çocuklarınıza verin ve tükettirin. Eğer yemiyorlarsa bu şekilde benim yaptığım gibi lütfen keklere, böreklere koyarak mesela tariflerim içerisinde hurmalı bal kabaklı hurmalı börek tarifi vardı arkadaşlar. Onu da deneyin. O da çok güzel oluyor. Yine bir baklava yufkasına bunu sarıp börek halinde de biraz şeker döküp yapabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Gördüğünüz gibi fırından çıktı. Muhteşem bir dokusu var. Yumuşacık ve mis gibi kokuyor arkadaşlar. Üzerine hemen hurma sosumu döküyorum ve nefis bir fit tart tarifini gördüğünüz gibi sizinle paylaştım ve mutlaka yapın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu ve misafirleriniz, aileniz rahatlıkla tüketebilir. İçerisinde hiçbir katkı malzemesi yok. Harika oldu. Diğer tariflerim için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir dahaki tariflerimde nasıl tarifler görmek istiyorsanız sizden yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.